Düşünün ki bir partiye üyesiniz. Oyunuzu verdiniz. Delegenizi seçtiniz, kurultaya gittiniz, genel başkanınızı belirlediniz. Aradan 2,5 yıl geçti ve bir sabah uyandığınızda seçtiğiniz başkanın artık başkan olmadığını öğrendiniz. Niye? Bir mahkeme öyle karar verdi diye. Kulağa nasıl geliyor? 21 Mayıs günü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 2023 kurultayını mutlak butlan gerekçesiyle iptal etti. Yani hukukçuların deyimiyle o kurultayı baştan sona yok saydı. Sadece genel başkan seçimini değil, o kurultaydan sonra atılan her adımı. Düşünün, hukukçular şöyle anlatıyor. O tarihten sonra işe alınan bir çaycının sözleşmesi bile geçersiz sayılıyor. İşte mutlak butlan bu demek. Peki sonuç ne oldu? Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani 2023'te kaybeden ismin partiyi yeniden devralması kararlaştırıldı. Şimdi durup bir soru soralım. Bir siyasi partinin liderini kim belirler? Delegeler mi yoksa mahkeme mi? Bakın, ben kimsenin masumiyetini ya da suçluluğunu burada tartışmıyorum. Mahkeme, kurultay öncesi delegelere para verildiği iddiasına dayanıyor. Bir tanık, Özel'e seçim öncesi nakit destek sağladığını öne sürüyor. Bu iddialar ciddi. Araştırılmalı, yargılanmalı. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ama mesele şu, bir iddianın soruşturulması başka şeydir. Henüz kesinleşmemiş bir kararla milyonlarca insanın oy verdiği bir partinin liderini koltuğundan etmek başka şeydir. Çünkü neden-sonuç ilişkisine baktığımızda ortaya rahatsız edici bir tablo çıkıyor. CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 1977'den bu yana ilk kez birinci parti oldu. İstanbul'u, Ankara'yı, 14 büyük şehri aldı. Ve tam o günden sonra parti üzerindeki yargı baskısı yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, partinin Cumhurbaşkanı adayı hala tutuklu. Şimdi de partinin liderliği bir mahkeme kararıyla el değiştiriyor. Bunlar tek tek bakıldığında ayrı ayrı hukuki süreçler. Ama yan yana koyduğunuzda sormadan edemiyorsunuz. Bu bir tesadüf müdür? Sizce de garip değil mi? Bir parti sandıkta kazandıkça salonlarda kaybediyor. Şimdi gelin işin daha can alıcı kısmına. Bu karar sadece bir hukuki tartışma değil. Bu sandığa olan güvenle ilgili bir mesele. Düşünün ki siz bir seçmensiniz ve oy verdiğiniz iradenin yıllar sonra bir dava dosyasıyla silinebileceğini görüyorsunuz. O zaman aklınıza şu soru gelmez mi? Benim oyumun gerçekten bir hükmü var mı? İşte demokrasinin asıl yarası burada açılıyor. Bir kez kurultaylar mahkemede iptal edilebilir kapısı aralandığında bu kapı sadece bir parti için açılmıyor. Yarın başka bir parti, başka bir lider için de açık kalıyor. Bugün sevinen, yarın aynı kapıdan içeri alınabilir. Peki CHP ne yapıyor? Parti kararı tanımıyor. 12 Büyükşehir Belediye Başkanı ortak açıklama yaptı, Özel'in yanında durdu. En geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanması gerektiğini söylediler. Yani parti, biz liderimizi yine sandıkta belirleriz diyor. Hukuki krizi yine kendi iç demokrasisiyle aşmaya çalışıyor. Ama burada da bir paradoks var. Çünkü iptal edilen şey tam da o kurultay mekanizmasının kendisi. Bir yandan mahkeme senin kurultayın geçersiz diyor, öbür yandan parti o zaman yeni kurultay yaparız diyor. İki irade karşı karşıya. Biri yargının, biri sandığın. Ve işin acı tarafı şu. Bu kavgada kaybeden çoğu zaman ne o lider oluyor ne bu lider. Kaybeden siyasete olan inancı yavaş yavaş tükenen sıradan vatandaş oluyor. Nasıl olsa değişmiyor. Nasıl olsa birileri karar veriyor diyen, sandığa gitmekten vazgeçen insan oluyor. Oysa demokrasi dediğimiz şey tam da bu vazgeçişin panzehiri. Kusurludur, yavaştır, bazen sinir bozucudur. Ama tek meşru sahibi vardır, halk. Şimdi size son bir soru bırakıyorum. Eğer bir partinin lideri artık o partinin üyeleri tarafından değil de mahkeme salonlarında belirleniyorsa biz buna hala seçim diyebilir miyiz? Yoksa sadece seçtiğimizi mi sanıyoruz? Bunu bir düşünün. Çünkü bugün bir partinin başına gelen, yarın hepimizin başına gelebilir.